Divan Podcast Leyhasının yanı bölümünü İstanbul'da çıkaramız. Men Emine Halil, hepinizni selamlayım. Halkımızın tarihi hayal bile edilemeyecek imtihanlarla dolu bir destan gibidir. Bu tarih yüzyıllardır süren göçlerin tarihidir. Bunların en acısı 1944 yılında Kırım Tatarlarının ana vatanlarından koparılarak bir soykırıma maruz bırakılmasıdır. Halkın yarısı bu süreçte hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise Orta Asya ve Ural dağlarına savruldu. 40 yılı aşkın bir süre boyunca halkımızın Kırım'a dönmesi yasaklandı. Dönmeye çalışanlar ise hapis cezaları ve tekrar sürgün edilmekle karşı karşıya kaldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla nihayet dönüş yolu açıldı. Ancak bu yol yeni trajedilerle beraberinde getirdi. 1991'de Sovyet Birliği dağılıp 15 devlet ortaya çıktığında Kırım Ukrayna'da kaldı. Halkımızın büyük çoğunluğu ise Özbekistan'da sürgündeydi. Vatana dönen aileler vatandaşlık sorunları, sınırlar, hiperenflasyon ve farklı yasalarla mücadele etti. Fakat en acısı şuydu: kendi öz vatanına dönmeyi başaran Kırım Tatarlarını orada kimse beklemiyordu. Yaklaşık 300 bin kişilik halkımız evsiz, işsiz ve saldırgan bir sosyal çevre içinde yapayalnız kaldı. İşte tam o dönemde demir perdenin yıkılmasıyla birlikte Kırım'daki kardeşlerimizin dış dünyayla ve özellikle Türkiye'deki soydaşlarıyla ilk temasları başladı. Umut ve çaresizliğin iç içe geçtiği o kritik günlerde Türkiye Cumhuriyeti dernekleri ve güçlü diasporası aracılığıyla Kırım Tatarlarına yardım elini uzattı. Bu sürecin en başında yer alan isimlerden biri de bugünkü konuğumuz. 30 yılı aşkın süredir İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanlığını yürüten, iş insanı, cemiyet adamı, aile babası ve Kırım'ı kalbinde yaşatan Sayın Celal İçten bugün bizlerle. Celal Bey, sizin bu kadar yardımcı olmanıza, bu kadar destek çıkmanıza, e, Türkiye devletini temsil ederek, Kırım Tatar diasporasını temsil ederek Kırım'da yardımlara el uzattığınız için ilk başta size ve sizin nezdinizde Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tüm diasporaya teşekkür etmek istiyorum. Biz sizlere çok minnettarız. Yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Celal Bey, siz halkımızı en farklı dönemlerinde gördünüz. 90'lardaki o muazzam uyanışta da oradaydınız. Bu süreci onlarca yıl gözlemlemiş biri olarak anlatır mısınız? 90'larda ilk destekler ve yardımlar nasıl olmaya başlamıştı? Benim Kırım'a ilk gidişim 89 9. aydı. Türkiye-Rusya milli maçı vardı. O zamana kadar doğrusunu söylemek gerekirse ailemizde anlatılan Kırım'da insanların geri döndüğü, arkadaşlarımın söylediğine çok inanmıyordum. Çünkü Sovyetler Birliği daha yerinde duruyordu. Ama 89 9. ayda Kırım'a gidince sokakta Kırım Tatarlarını görünce bu iş oluyor. Şey yapmaya başladım. Ve dönünce İstanbul'daki Kırım Derneği'ne giderek aktif olarak çalışmaya başladım. İlk görevim dernekte muhasiplikti. Ben mali müşavir olduğum için muhasiplik yaptım. Uzun zaman İstanbul Kırım Derneği'nde muhasiplik yaptım. Emel Kırım Vakfı'nın muhasipliğini yaptım. Ve o arada Kırım'ın kapısı açıldı. İnsanlar İstanbul'a gelip İstanbul'dan Kırım'a gidip akrabalarını, soylarını aramaya başladılar. Ve bu arada da biz İstanbul Kırım Derneği'nde Kırım'dan gelenlere yardımcı olmak için ilk şeyimiz öyle Ne başladı. gibi yardımlardı mesela? Konaklama, aranan akrabalarını bulmak için yardımlar ağırlıklı. Tanıdığımız yaşlı Kırımlılar vardı. Onlar vasıtasıyla lakaplarını bilenlere daha çok ağırlıklı yardımcı olduk. O kaybolan akrabalık bağlarını özlemler giderildi. İlk yıllarda bunlar oldu. Peki Bir, Kırım'a verdiğiniz destekler ilk o 90'larda ne gibi destek tam Kırım'a? valla sağlık problemleri oluyordu insanların. Onlar için yardımcı oluyorduk. Daha çok kaybolan ailelerin bu birleşmesi gibiydi. Ve bir de hür dünyada, Türkiye bir hür dünyada onu duyurup diğer Kırım Tatarlarını harekete geçirmek de ağırlıklı. Kaç aile birleştirdiniz tahminen bu Valla süreçte? 50'nin üzerindeydi hatırladım. Bazı notlarım var ama
50'nin üzerindeydi. Şimdi o 90'lı yıllarda olan yaşlılarımızın çoğu hayatta değil. Onlara sorarak, onların yardımıyla aileleri buluşturduk. Peki şahsen siz, bizzat siz kendiniz hangi desteğiniz aklınızda kaldı? Yaptığınız hangi destek? Valla benim yaptığım ilk destek Kırım'a gittiğim zaman kayınpederimin bir akrabası vardı. O söyledi, bir lakap söylediler. Ben de onu köyde gelip sorunca kayınpeder bizim lakabımız o diye. Bahçesaray'ın Almatarkan köyünde şimdiki Rusça ismi Vilina. Oradan birisi söyledi. Papiciler, papiciler diye bir lakap söylediler. Biz onları tanıyoruz işte biz akrabayız dendi. O zaman o 90'lı yılların başında Kırım'a yerleşmiş ailelerin çocuklarını Türkiye'ye getirdik. Ve şehirlere dağıttık. İstanbul'da ve Ankara'da, Eskişehir, Bursa. Türkiye'nin her yerine aileleri ver. Çocuklar oradaki Kırımlı ailelerin yanına gitti. Böyle bir başlangıç oldu aslında. Çocuklar çünkü çocuklar olayları farklı anlatır. Yani büyükler gibi planlı bir şekilde hareket etmez. Onlar gönlünden nasıl geçiyorsa öyle anlatır. O çocukların Türkiye ziyareti çok etkili oldu. Derneklere destekler arttı Hı hı. hızlı bir şekilde ve Kırım'a gitme istekleri doğdu. O zaman o yıllarda Rus vizesi, Ruslardan vize almak gerekiyordu. Sonra Ukrayna devletine geçince Ukraynalılar da bu vizeyi belli bir sene devam ettirdiler. Vize. 90'larda Kırım'da Milli Meclis kuruldu. İşte o zaman bir hareketlenme başlamıştı ve tabii ki de Türkiye ile temasta çok sıkı olmaya başladı. Ve sizin de bahsettiğiniz derneklere destekler artmaya başladı ve Kırım'a meclis üzerinden bir sürü yardımlar, maddi manevi her türlü yardımlar olmaya başladı. Bu yardımları gösteren, el uzatan birkaç isim sayabilir misiniz? En büyük maddi yardımları yapan kişilerin isimlerini lütfen. Burada söyleyeceğim tek isim Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'dır. Rahmetli odur. Onun gayretinden Kırım'daki toplantılar, işte o teşkilat binaları, milli mektepler, kurultayın finansları filan hep Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın sayesinde oldu. Allah rahmet eylesin Onun kendisini. dışında ben insan bilmiyorum. Yani uzun bir zaman. Ama derneklere katkılar artmaya başladı Ha, demiştiniz. derneklere katkıları artıyor tabii. Hali vakti yerinde olan Kırımlılar e, böyle aylık şeklinde derneklere gelip yardım ederlerdi. Yani aklınızda kalan başka bir isim yok mu Ahmet İhsan Kırımlı dışında? Edip Bekman vardı. Münir Kızaul, Nurettin Mahir Altu. Bunlar İstanbul Kırım Derneği'ne gelir. Böyle zarfın içinde parayı verir giderlerdi ve duyulmasını da istemezlerdi. Anladım. Yani iyi O ki verdikleri parayla da biz işte bu Kırım'dan akrabasını arayanlar, o gelen insanlara derneğimizde misafir ederdik. Konaklamasını karşılardık. Yani doğru mu anlıyorum? En büyük destekleri Ahmet İhsan Kırımlı yaptı. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin desteğini yaptı. Yani Evet, aracı oldu bu durum. evet, evet, Demek ki Türkiye Cumhuriyeti bize çok büyük destekte evet. bulunmuş. İyi ki bunu telaffuz ettiniz. Bu isimleri de iyi ki saydınız. Halkımızın, milletimizin bu isimleri bilmesi illaki gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, Kırım halkı Türkiye'nin büyük destekler yaptığını genel olarak biliyor. Ancak Kırım'a gittiğinizde ve tek tek insanlara sorduğunuzda somut bir şekilde ben bir yardım gördüm diyen kişi sayısı neredeyse yok. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Şimdi biz o yıllarda 300 bin kişiye yardım etmek çok zordu. Ama o 300 bin kişinin sesini dünyaya duyuracak Kırım Tatar Milli Meclisi'ne destek verdik. Çünkü onlar birlik şeklinde hür dünyaya halkımızın problemlerini iletiyorlardı toplu olarak. Bir merkezden duyulması şey vardı. Çünkü biz 300 bin kişiye tek tek yardım etmeye kalksak bu imkansızdı o yıllarda. Ama oradaki yaşayan insanların içinden gelen ve kurulan kurultayda Milli Meclisimizin ve lideri Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu'nun yanındaki arkadaşlarınla
birlik ve beraberliği sağlasın diye bu teşkilata yardım edildi ağırlıklı bir şekilde. Türkiye diasporası her zaman bu davanın önemli bir parçası oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye ve Kırım Tatarları arasındaki etkileşim ta Turgut Özal döneminde başlamıştı. Onun meseleye bakışını iki kelimeyle nasıl anlatırsınız Celal Bey? Valla ben Turgut Özal'ın çok böyle aktif bir şekilde evet konuşurdu. Konuşmalarından destek verirdi. Esas en büyük destek Süleyman Demirel zamanında olduğunu biliyorum. O da şöyle Ukrayna devletiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kültürel anlaşma yaptı. O 90'lı yılların da. Ve dedi ki bizim Ukrayna topraklarında yaşayan kardeşlerimiz var, soydaşlarımız var, dindaşlarımız var dedi. Ve Ukrayna devleti de ona Türkiye devletinin yardım etmesine müsaade etti. Bir kültürel anlaşma adı altında. Ve onun arkasından da hemen bir TİKA ofisi kuruldu. Ve o TİKA ofisi ilk kurulduğu yer Kırım'dır. Ve başına da bir büyükelçi getirdiler o zaman ilk başlangıcında. Nereden biliyorum? İşte o yıllarda Sovyetler Birliği dağıldı, banka düzeni daha yoluna gitmemişti. Oradaki personelin bazı ihtiyaçlarını Türkiye'deki dernekler üzerinden karşıladı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tam da Demirel dönemine geçiş yapacaktım. Siz Evet. kendiniz ismini söylediniz, telaffuz ettiniz. Süleyman Demirel döneminde 1000 konut vaadi vardı Kırım'da. Ancak birileri bu 1000 konut ifadesini 1000 ev olarak değiştirdi. Sizce bu ciddi bir fırsat mı yoksa kaçırılmış bir imkan mı? Şimdi o yıllarda hala Ukrayna devleti evet ayrı bir devlet gibi gözüküyordu ama yöneticileri daha hala Sovyet zihniyetinde olan yöneticilerdi. Türklerin Ukrayna Kırım topraklarında aktif olarak orada yaşayan Kırım Türklerine yardım etmesinin doğrusunu söylemek gerekirse çok sıcak bakmıyorlardı. Bazı engeller çıkarıyorlardı. Ne gibi engeller mesela? Valla işte o 1000 konut meselesinde toprak verilecekti. Kırım'ın belli bölgelerinde projeler hazırladı. Bu TOKİ'nin yaptığı gibi toplu konutlar yapılacaktı. Bu toprak verme meselesi uzun zaman yerine gelmedi. Getirmediler. Bu sefer dendi ki bölgelerde evler satın alalım dediler. Ona müsaade edildi. Mesela şehirde yaşayanlar için, köyde, kasabada yaşayanlar için fiyatlar belirlendi ve bir komisyon kuruldu. TİKA'daki ofis vasıtasıyla. Bu ofiste Kırım Tatar Milli Meclisi'nden de görevli arkadaşlarımız vardı. İhtiyaç sahiplerini tespit edip bölgeye göre maddi yardım bulunuyordu ve evler satın alınmaya başladı. Yani böyle başarılı oldu. Bu çok uzun zaman sürdü. Süleyman Demirel'in iktidardan gittikten sonra yerine gelen bazı devlet adamları bu işin vehametini yani önemini anlamakta zorluk çekildi o zaman. Recep Tayyip Erdoğan şu anki Cumhurbaşkanı, Türkiye Devleti Cumhurbaşkanı. Kendisinin bize karşı tutumu nedir? Bunu da kısaca anlatırsanız. Şimdi işin ilginç tarafı Süleyman Bey zamanında başlayan 1000 konut projesini Tayyip Bey başbakan olduğu zaman onun geldiği iktidar zamanında tamamlandı ve bitti. Yani onun şeyinde gayretinden bitti. Ve Cumhurbaşkanı olduktan sonra Ahmet Davutoğlu başbakan oldu biliyorsunuz şeyde. Ahmet Bey'in de doçentlik zamanında bizim İstanbul Kırım Derneği'ne gelip Kırım'dan getirdiğimiz öğrencilere Türkçesi gelişsin diye sohbet ve uluslararası ilişkileri dersi verirdi. Ve başbakan olduktan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesine koydu. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım'daki ihtiyaçlarımızın Türkiye Devleti tarafından kültürel faaliyetleri karşılansın diye bir bütçeye hani bütçe sıralamasına girdik. Tam da Ahmet Davutoğlu'ndan bahsetmişken biraz daha derinlemesine değinmek istiyorum. Kendisinin genel olarak bize olan tutumu nedir? Daha detay vermek gerekirse. Türk olduğu için. Biz Türk'üz yani Ahmet Davutoğlu İsmail Gasparalı'yı biliyor. Türk Birliği'ni biliyor. İsmail Gasparalı'nın şiarını biliyor dilde fikirde işte. Bir de Ahmet Davutoğlu'nun Murat Ülker'le liseden arkadaş olması ve arkadaşlıklarının devam etmesi, Ülker ailesini tanıması,
Aileyi tanıdığınız zaman zaten rahmetli babası son şeyine kadar hep Kırım'ı yaşadı. Beni de birkaç sefer davet etmişti Kırım'dan, çünkü mektuplar geliyordu Sabri Bey'e, rahmetliye. Bir gün beni çağırdı, sordu. Oğlum bak, bu mektuplar geliyor, filanca yerde bir şey varmış, bu ne diyorsun, doğru mu bu filan diye sorardı böyle. Bugünkü Türkiye'de etkili olan veya ekonomik alanda başarılı olan Kırım Tatar kökenli isimler, belki belediye başkanları, belki valiler, rektörler, iş adamları sayabilir misiniz isimleri? Sayılır tabii, yani işte Ülkerler var başta, İzmit'te Arıcılar var. Koç ailesinin Kırım kökenli olduğu söyleniyor. Demirörenler var. Bu Hürriyet Gazetesi, Demirören Holding var. Bunun dışında da bir sürü kendini gizleyen Kırım Tatarı var. Şeylerde iktidarda olup da Adnan Menderes Kırım kökenli. Hasan Polatkan Kırım kökenli. İşte Ahmet İhsan Kırımlı Turizm Bakanlığı yaptı. Üniversite hocalarından da çok var. Mesela yakın zamanda Kutluk Kağan Sümer diye bir profesörümüz var. Saynur Altu diye bir profesörümüz var. Zuhal Olcay diye bir profesörümüz var. Hakan Kırımlı diye bir profesörümüz var. Hakan Kırımlı'nın bu Kırım davasına çok büyük e, hayatını adamış diyebilirim. Yani çıkardığı kitaplarla Türkiye'de diasporada en etkin profesörlerdendir. Az önce çok ilginç bir ifade kullandınız. Kendilerini gizleyenler var diye. Yani Sizce neden onlar kendilerini gizliyorlar? Onlar Kırım Tatar kökenlerinden utanıyorlar mı ya da başka bir sebebi mi var? vallahi nasıl izah etmek lazım bilmiyorum. Yani şimdi bana göre şeysiz. Ne bileyim, bir garip korkuları var. Biz hiç korkmadık. Yani Kırım Tatar olduğumuzu her zaman Ya dile da belki getirdik. de devlette çalışan, iktidarda olan kişilere yasak mı acaba yani köklerine bir altını çizmek, bunu göstermek ya da ifade etmek? Böyle bir yasak durumu var mı Yok, hayır, Türkiye'de? öyle bir yasak durumu yok yani. Çünkü ben devlet işte askerlik yaparken de üniversite hayatımızda da çok farklı insanlarla tanıştım. Hiçbir böyle bir yasak yok. Hatta ben askerken Kırım Türklerinden dediğim için çok farklı yerlerde çalışabildim yani. Neden? Kırımlı olduğum için, Türk olduğum için yani. Tamam, bunun Kırımlılar, sebebi şimdi bu çok eskiye gitmek lazım. Fatih Sultan Mehmet Han 1453'te İstanbul'u fethettiği zaman İstanbul'un güvenliği Kırım Hanı'nın daim olmasına bağlıdır diye ifade etmiş. yani diğer kelimeyle Türkiye devletinde Kırım Tatar olmak bir güven Evet, ifadesi mi demek? güvenilir adamlar demektir. Mesela ben size yakın zamandan bir örnek vereyim. Rus jetini düşürdüğü zaman Türk jetleri, o zaman Rus Dışişleri Bakanı işte barışalım, işte bu bir hata oldu, kaza oldu Türkiye devletinden böyle talepler olunca, o zamanki Rus Dışişleri Bakanı dedi ki evet dedi, barışalım dedi ya. Ayasofya'yı dedi ibadete açın dedi, sizi affedelim dedi. Yani bu Ortodoks birliğini, daha hele Ruslar bugün ne kadar dost gibi gözüksek de onların gözü hep İstanbul'da. İşte Kırım Hanı niye Fatih Sultan Mehmet Han, Kırım Hanı orada daim olursa İstanbul güvenlik altındadır ifadesi burada. O zaman 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han bunu görmüş. Peki demin saydığınız bir takım isimler, soyadlar vardı, aileler vardı Kırım kökenli olan. Onların Kırım'la ilgili konuda ne derece rolleri aktif, yeterli midir sizce? Bana göre yeterli değil. Yeterli değiller. İşte ticaret yapıyorlar. Farklı işleri var. Hayatları var. Peki Bilmiyorum. onları biraz daha aktif yapabilecek bir durum var mı? Bir kişi var mı? Bir kişiler mi var? Ya da ne olabilir ki onların biraz daha aktif olmalarını bizim davamızda? Valla bizim yaptığımız şey vardı. Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmeden önce bu tür hali vakti yerinde olan insanları Kırım'a davet eder. O çadır şehirlerimizi, işte insanların kurultayımıza, Kurban Bayramı etkinliklerine filan, böyle etkinliklere, 18 Mayıs mitingine götürürdük. Onları davet ederdik.
kendi gözlerinden görsünler olayları diye. Çünkü anlatıyoruz, faydası olmuyor ama kendisi yaşayıp gördüğü zaman Türkiye'ye döndükten sonra davranışları farklı oluyordu ve yardımları farklı oluyordu. Bunu yapmak lazım. Şu anda yani çağımızda Kırım Tatar davası için çok etkili olan 5 isim sayabilir misiniz? Mustafa Cemiloğlu var birinci söyleyeceğim. Çünkü 80 öncesi biz Türkiye'de 79 yani o yıllarda Mustafa Cemiloğlu'nun hapiste olduğu yıllarda protestolar, cenaze namazları, öldü dendiği zaman kılınan cenaze namazları var, destek var, yürüyüşler var. Bunu da söylemek lazım. O zamanki ülkücüler, bozkurtlar sokağa çıktı ve Türkiye'de tanıtılması Kırım meselesinin tekrardan gündeme gelmesine sebep ülkücülerdir. Yani bunu kim ne derse desin. Bu kayıtlarda bu hepsinde var. Alparslan Türkeş'in emriyle tabii bu da parantez içinde geçemeyeceğim. Necip Ablemitoğlu'nun da çok etkisi vardır. Şimdi o biliyorsunuz bir suikast sonucu öldürüldü. O farklı bir yaratılışı vardı o adam. Ben ondan bir kere bir tanışma fırsatım oldu. Keşke ömrü yetseydi de ortak işler yapabilseydik. Ama olmadı. Ahmet İhsan Kırımlı'nın çok etkisi vardır. Çünkü onun dedesinin bir hikayesi var. Herkes ak topraklara göç ederken o Kırım'da kalıyor. Orada hocalık yapıyor. Diyor ki ben diyor buraya milletimi bırakıp gidemem diyor. Kalanlar var çünkü geride. Diyor ki benim mezarımda çiçekler açacak. O çiçeklerimin kokusuna benim torunlarım gelecek diyor. Ahmet İhsan Kırımlı ile Bahçesaray'da Efendiköy'e gittiğimiz zaman dedesinin mezarının bir hayvan ağrı olduğunu gördük orada. Yani çok acıydı aslında. Amcamız çok fena oldu. Ben de yani şey yapamadım. Çok üzüldüm. Amcamız çünkü Kırım'ın kapısı açıldıktan sonra çok önemli bir dayanaktı. Çok önemli bir destekti. Biz çok aslında keskin bıçak gibiydik. O bizim keskin taraflarımızda hep biledi. Akıllı olun, akıllı hareket etmek lazım şeklinde devam etti. Sonra o evi satın aldık. O ev satın alınca orası bir o bölgede bir Efendiköy'de kültür merkezi olarak devam etti. İşte Ahmet İhsan Kırımlı'yla her Kırım seyahatimize gittikçe ben onun askeri gibiydim. O gidelim dediği zaman ben işimi gücümü bırakır giderdim. Giderdim çünkü neden gidiyordum? Milletimize faydası vardı. İşte milli mektepler tamir ediliyor. Milli mekteplerin ihtiyacı, milli meclisimizin ihtiyacı karşılanıyor. Türkiye'deki milli mektep hocalarının ak topraklara Türkiye'ye gelip Türkçe eğitim alması için destek veriyor. Yani bunlar ben de omuz veriyorum. Al- Çantasını taşıyorum. Allah razı olsun sizden de kendisinden de Ee, Ahmet Bey'in. Başka sayabileceğiniz kişiler var mı? Belki günümüzde var olan yaşayan kişilerin Yaşayan arasında. kişilerden şunu söyleyebilirim. Bu uzun zaman TİKA açıldıktan sonra yerel personel olarak Kırım'da çalışan İsmet Yüksel vardır. İsmet Yüksel'i biz İstanbul Kırım Derneği olarak Kırım'a gitmesine yardımcı olduk. Sebebi de şuydu. Orada yapacağımız hizmetlerde katalizör vazifesi görsün. Yani biz İsmet'e söyleyelim. İsmet de oradaki işleri takip etsin. Çünkü yapmış olduğumuz işler vardı. Takip, iletişim zordu. O zaman onun vasıtasıyla bu işleri devam ettirdik. Sonra milli mektepler çoğalınca İsmet Yüksel'in bir teklifi oldu. Kırım'da çocuk okut kampanyası. İşte 2000 senesinden 2014'e kadar Rus işgaline kadar süren bir kampanya vardı yani. İşte bu kampanyada Özgür Özgür Karahan o bilgisayar programını yaptı. Paralar da benim hesaplarıma geldi. İşte elden aldık, topladık. Bunları Kırım'a gönderdik.
2000'den 2010 14 sene süren bir şeydi. O paraların dağıtılmasında İsmet Yüksel kontrol ediyordu anladığım Kontrol kadarıyla. ediyordu. Daha çok ağırlıklı bölgelerdeki milli mektep hocaları. Hı hı. Onlar zaten çocukları tespit ediyordu. İsmet de Yaklaşık kaç öğrenciye verildi en orada? son 2014 senesindeki burs verdiğimiz öğrenci 650 idi. Kırım'da idi bunlar. Evet, Kırım'daydı bu. Sonra işte işgal olunca öğretmenlerin evine Ruslar baskın yapmaya başlayınca Herson'dan Ukrayna'ya geçen Kırım Tatarları oldu. Hem Herson'da hem Kiev'de yaşayanlar. İşte orada da yine bu sefer Kiev Milli Meclis Reisi Rıza Şevki ile ve Abmecit Süleyman'dan Herson'daydı o zaman reisler. O reislerin kontrolünde yine biz oraya giden Tatar çocuklarına bu burs vermeye devam ettik. Ve sonradan da Hanife Kurseyitova var. Kırım ailesi. Kültürel faaliyetler yapıyordu. Onun gelen çocuklara ihtiyaç olanlarına devam ettik. Ne zaman Rusya Ukrayna'ya saldırınca o kampanya da geride kaldı. Yani kapatmak zorunda kaldık. Olumlu kişileri olumlu faydalı şeyler yapan kişileri bahsetmişken olumsuz isimleri saymanızı rica edeceğim. Bizim davamıza belki zararı dokunmuş kişiler var mı? Onların isimlerini sayar mısınız? Vallahi şimdi bunu söylemek, evet, yani farklı isimler var aklımızda söylemenin. Çok faydası yok bence. Bunu söylemenin faydası yok. Yani biz çünkü Kırım'da biliyorsunuz normal zamanda 2,5 milyon nüfusun içinde 350 bin kişiydik. Ve bu nüfusumuzun %12'sini teşkil ediyordu. Tamam mı? Bazı olumsuz kişiler oldu tabii. Yani orada Ruslarla işbirliği yapanlar oldu. Kırım parlamentosunda çalışan bazı isimler oldu tabii. Oldu. Yani bunları burada söylemenin kimseye bir faydası yok yani. Peki 90'lara tekrar dönmek istiyorum Celal Bey. Kırım Tatar Milli Hareketi başlangıcında milli öz yönetim organlarını kurdu. O zamanları Kırım Tatar halkı Kırım'da. Kurultay toplandı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu liderliğinde meclis ve bölge meclisleri şekillendi. Seyit Celil İbrahimov başkanlığında Kırım Müslümanları Dini İdaresi kuruldu. Ve ayrıca Eskender Mehmetov sayesinde Milli Hareket Kırım Parlamentosu'nda 14 milletvekiliyle siyasi temsil kazandı biliyorsunuz bu süreci. Ve bugün geriye dönüp baktığınızda o dönemdeki milli davayı nasıl değerlendirirsiniz? Yeterli miydi sizce? Bana göre yeterli değildi. O Kırım parlamentosuna giren 14 vekil Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toplantısında seçilen arkadaşlarımızdı. Farklı isimler vardı onların içinde. Biz de o zaman bu seçim yapılırken Doktor Ahmet İhsan Kırımlı ile Kırım'a gittik. Ve Mustafa Ağamızla görüştük. Dedik ki bu 14 vekilin içinde siz de olun dedik. Bunu tavsiyede bulunduk. Neden dedi istiyorsunuz dedi. Dedik ki onların grup başkanı olursun dedi Ahmet İhsan Kırımlı. Ben dinliyorum, onlar konuşuyorlar. Grup başkanı olursun dedi. Grup başkanı olduğu için seni onlar orada dinlemek zorunda kalırlar. Sen dışarıda olursan bunlar seni dinlemezler dedi. Ben buna şahidim, Allah da şahit. Mustafa Aga dedi ki bana sen lidersin, sen dışarıda dur, biz senin dediğini yine yaparız dedi bunlar diye ifade etti. Ahmet amcayla Mustafa Aga'mız konuşuyor. Ben hiç buna dahil olmadım. Ve ilerleyen zamanda işte Mustafa Aga'mızı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ni o 14 kişi dinlemedi. Ve ne dediler? Biz buradaki parlamentodaki şartları, durumu biz biliriz. Biz de buna göre hareket ederiz dedi. Onların başında bir de Lenur Arifov diye birisi vardı bildiklerimden. Böyle farklı cevaplar verildi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne karşı hareketler, dinlememe, kendilerini bağımsız halde hareket etmeye başladılar. Yani Peki sizce 90'lı ve 2000'lerin Kırım Tatar Milli Hareketi'nin en güçlü yanları neydi? Kırım Tatar Milli Hareket'in güçlü yanları Kırım Tatar Milli Meclisi'nin etrafında toplanarak kurultayda alınan kararlardı. Yani kurultay çok önemliydi. Ben neredeyse bütün kurultaylarda oldum Kırım'da.
ve halkımızın direnişini ve birlik beraberliğini orada görünce Türkiye'deki Tatarlar bir şey yapmıyor hissine kapılırdım ve daha çok güç, enerji alarak dönüp çalışmaya başlardım. Bu konuya döneceğiz birazdan, kurultay konusuna. Şimdi o zamanın, o dönemin en büyük eksiklikleri neydi sizce? Bana göre o dönemin yani kurultaydaki çalışmalardan mesela diasporada birkaç kişiye kurultay delegeliği verilebilirdi. Verilmedi mi? Verilmedi nedense bilmiyorum. Sebebini o zamanları sormadınız mı? Ya siz Türkiye'de yaşıyorsunuz işte Sovyet topraklarında yaşamıyorsunuz filan. Hatta Özbekistan'dan gelenler vardı. Ali Hamzin diye birisi geldi Özbekistan'dan. Ona niye verdiniz? İşte o eski Sovyet topraklarında yaşadığı için dediler. Peki dedik biz de. Yani bir itiraz edilmedi. Ama verselerdi bilmiyorum tabii ne faydası olurdu farklı. Yine biz liderle beraber ortak hareket ederdik. Çünkü bir de mantık var aslında. Biz orada yaşamıyoruz yani. Yani oradaki şartları bilmiyoruz. Çok da faydalı olur muydu bilmiyorum ama verilmedi. Ama verselerdi mesela Genel Başkanımız Ahmet İhsan Kırımlı'ya verilebilirdi bu. 90'lardan ve 2000'lerden bu zamana kadar süregelen milli hareketimizin neresinde kırılma noktası oldu sizce? Nerede yanlış ya da farklı bir yola saplandık? İşte bu 14 tane Kırım parlamentosuna giren vekillerin oradaki tutum ve davranışlarından sonra olağanüstü kurultaya gidildi. Ve Mustafa Cemiloğlu istifa etti meclis reisliğinden. Olağanüstü kurultay. Orada bir arkadaşımız meclis reisi oldu. Kendisine de ben telefon ettim söyledim. Yani bu neye göre şey yapıyorsunuz diye. Bu olağanüstü kurultay e, hadisesi kopunca biz Kırım'daydım. Ben Kırım'a gitmiştim yine bir iş için. Orada bazı insanlarla görüştüm. Eğer dedim burada Milli Meclis'in reisi değişirse Türkiye'den gelen yardımları unutun dedim. Yani bunu böyle direkt söyledim. O zamanki Mustafa Cemiloğlu'nun yerine geçen meclis reisine söyledim bunu. Ve bunu da samimi şekilde söyledim. Hakikaten yani şimdi bir yola çıkmışsınız, gidiyorsunuz. Kervan düzülmüş, iyi gidiyor, iyi hareketler oluyor filan. Birdenbire aksıyor böyle bir şey. Ben onu doğru bulmadım yani onun için. Mustafa Cemiloğlu'nun devam etmesi lazımdı yani benim fikrime göre. Siz o dönemlere dönseydiniz, dönebilseydiniz neyi değiştirirdiniz, neyi farklı yapardınız veya söylerdiniz? Vallahi o zamana o kurultaylara dönebilseydim kadın sayısının artmasını sağlardım. Yani elimde yetki olsaydı erkeklerin sayısı kadar da yani en az yarısına yakın kadın kurultay delegesinin olmasını isterdim. Milli Meclis'teki de kadın sayısının artırılmasını isterdim. Çünkü İsmail Gasparalı'nın biliyorsunuz Ceditçilik hareketinde çok farklı bir tutumu vardır. Mesela şimdi bakıyorum ben, seyrediyorum. Kırım Haber Ajansı'ndan seyrediyorum. Kırım'dan paylaşılanları seyrediyorum. Hiç kimse İsmail Gasparalı'nın ne Ceditçiliğinden ne İsmail Gasparalı'dan bahsetmiyor. Çünkü Ceditçilik öyle bir hareket ki bugün de hala Orta Asya'da bu konuşuluyor da hala Özbekistan'da. Mesela İstanbul'da yakın zamanda İstanbul Türk Ocağı'nın yaptığı Stalin zulmüne uğrayan milletler konferansı vardı uluslararası. Orada İsmail Gasparalı konuşuldu sanki. İsmail Gasparalı'nın ceditçiliği konuşuldu. Yenilikçiliği konuşuldu. Batı'ya yani modern eğitimin konuşuldu. Ama biz bunu konuşmuyoruz nedense. Kadınların sayısını arttırmalarını isterdim dediniz. Yani bu durumda e, erkeklerin bu davada yetersiz kaldığını mı ifade etmek Evet, istiyorsunuz? yetersiz kalıyorlar. Hatırlıyor musun? Sürgünün 50. yıl dönümünde Kırım'da bir miting oldu. Bütün bölgelerden Akmescit'e yürüyerek geldiler insanlar biliyor musun? O bütün yürüyüşlerin başında kadınlar vardı. Ben bunu gözümle gördüm. Evet. Tamam mı? Onun için bazı şeyleri inkar etmemek lazım. Kadınlar olmadan hiçbir şey yapamazlar. Şimdi bugün Kiev'deki Milli Meclis işte var yok neyse kadın yönetici yok. Erkeklerin hakimiyetinde bir teşkilat var. Sakallı adamlar, bıyığı tıraşlı adamlar,
Ya şöyle İsmail Gasparalı'nın dediği gibi modern giyinimli bir adam yok ya. Göremiyorum ya Kiev'de. Şimdi göremiyorum işte. 90'lara bağlı bir sorun daha olacak benim size. Bu Divan Podcast'ın yayınlarından birinde misafir olarak Süleyman Mamutov bulunmuştu ve ona sorulan Kırım Tatar halkının hayatında, ömründe 3 olumsuz şey neydi diye sorulduğunda cevaplardan birisi İmdat Bank skandalı demişti. Bu konuyu siz de yakından bildiğinizi biliyoruz. O yüzden bunu sizden de dinlemek isteriz. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bakın samimi şekilde söylüyorum. Allah şahitim. Yani bir kimseyi kötülemek için konuşmuyorum. Ama İmdat Bank kurulacağı zaman e, Türkiye'de evimizi geri verin kampanyasında toplanan bir bedel vardı. O bedeli o zaman rahmetli Kemal Çapraz Kırım'a gidiyordu. Ondan gönderdik. Ve arkasından Sovyetler Birliği yeni dağılmış. Batı'yla ilişkisi olmayan bankalar filan durmuştu. Ziraat Bankası veyahut da Türkiye'deki devlet bankaları kanalıyla o İmdat Bankı Batı'ya bağlantı kuran bir banka haline getirecekti Ahmet İhsan Kırım'la. Onu görüşmelerine başlamıştı. Ama ne oldu? İmdat Bank kuruldu. Kuruldu ilk 1-2 ay İstanbul Derneği üyesi olan bankacı Selami Kaçamak her ay gidip oradaki bankanın hesaplarını ve gidişatını kontrol etmeye başladı. Ve geldiği zaman soruyorduk. Çok olumlu, iyi gidiyor filan dendi. Ondan sonra bizim liderimiz Mustafa Ağamız dedi ki bir İstanbul seyahatinde işte Kırım'daki arkadaşlar yani Selam Bey niye geliyor, zahmet ediyor buralara. Bizde de bu işleri anlayan arkadaşlar var, onlar baksın dendi dedi. Lider de söyleyince biz de itiraz etmedik yani. Olur baksınlar dedik ve Selami Kaçamak ondan sonra bu İmdat Bankı denetlemeye gitmedi. Tamam mı? Ve çok geçmeden de 6 ay içinde de Karasupazar'da bir iş adamına hak etmedikleri bir krediyi verdiler. Şimdi ismi yani aklıma gelirse söylerim. Onu herkes biliyor. Tamam mı? Adam aldı. Oradaki bankacılar kredi karşılığında teminat değerlerini atıyorum 5 liraysa işte 500 bin göstermişler filan bu şekilde ve parayı ödeyemeyince teminatlarına gidince o değerlerin olmadığı ortaya çıktı. Ama şimdi Selami Kaçamak gitseydi baksaydı ne olurdu bilmiyorum. Yani o zaman. Ha, bir de parantez içinde söylemek gerekirse başka bir şey var. Çünkü banka kuruyorsunuz siz. Bu banka kurmak çok farklı bir şey. Banka kurduktan sonra arkasından devlet kuracağız manası gelir. Burada Ruslarla işbirliği yapan Kırım Tatarların eli var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ama ben bundan şüpheleniyorum her zaman yani. Çünkü bir Kırım Tatarı bu kadar hain olamaz yani. Bu Rus devletinin arkasında olduğu bir adam olması lazım. Yani banka etrafındaki skandal Kırım Tatar halkına genel olarak güveni zedeledi mi yok mu sizce? Bu skandal. Kırım'daki halkın zaten bu daha yeniydi bu. Yani çok böyle adapte olmamıştı. Bugünkü gibi iletişim de çok fazla olmadığı için çok kişi duydu duymadı. Böyle gidiyor. Ondan sonra bu İmdat Bank'ın bu durumundan sonra tekrardan yine Ahmet İhsan Kırımlı'nın vasıtasıyla bir destek yapıldı. Bu sefer bankanın adı Kırım Yurt Bankası oldu. İşte Kırım Yurt Bankası'nda da Seyit Ömer Toktaraf diye bir vatandaşı getirdiler o zaman. Onu da böyle baktığınız zaman çok düzgün iş adamı gibi filan devam ediyordu. Ama o bankada bir şekilde böyle gitti. Yani ben o bankanın yani İmdat Bank'ın ve Kırım Yurt Bank'ın şey yapmasını Ruslarla işbirliği yapan vatan hainlerinin işbirliği diye yorumluyorum. Çünkü aklı başında bir Tatar böyle şey yapmaz yani. Yani Rus işbirlikçisi Tatarların
oyunuyla bu banka gitti diye düşünüyorum hep öyle. Yani bir tek kişinin suçu muydu bu? Bir kurumun falan değildi, doğru Yok, mu? bence orada Rus devletinin Ruslarla işbirliği yapan adamların Rusya'yı dinleyerek bu bankayı batırdı. Çünkü Ukrayna devletinin esamesi esin konuşulmuyordu o zaman. Biliyorsunuz Kırım parlamentosunda ağırlıklı Rus vekiller vardı. Hatta bir Kurban Bayramı'nda gittiğimiz zaman Kırım parlamentosu bir karar aldı. Kırım'ın Rusya'ya bağlanması üzerine diye bir karar aldı. Ve onun üzerine o kötü Ukrayna tankları Kırım'a gelmişti. Ben o zaman Kırım'daydım bir Kurban Bayramı vesilesinden dolayı. Yani o karara karşı bir Ukrayna devletinin bir askeri hareketi olmuştu. O da hala işte nüfus çoğunluğu Rusların elinde, parlamento onların elinde. Ben onlara bağlıyorum. Yani bir aklı başında vatanperver bir Tatar'ın bu bankalara batıracağına inanmıyorum. Veyahut da inanmak istemiyorum yani. Anladım. Teşekkürler. Şimdiki bölümümüz Dünya Kırım Tatar Kongresi konusu açacağız sizinle. Biraz da zemane konularına geçelim. Sizce kongrenin kuruluş amacı neydi ve hangi boşlukları doldurması gerekiyordu kongre? Şimdi bu kongre Romanya'da yaşayan ve Romanya Devleti'nde milletvekili yapmış Nejat Salih'in 18 Mayıs mitinglerinde Kırım'daki konuşmalarını da birkaç sefer gündeme getirdi. Çok kerelerde. Bunu bizim Kırım Tatar Milli Meclisi duymamazlıktan geldi her seferinde. Kaçıncı senelerdi bu? Valla 95-96 yani o her geldiğinde bunu dile getiriyordu. Maksadı Nejat'ın Kırım'ın dışında yaşayan Kırım Tatarları daha çok Dünya Tatar Kongresi'ni kurarsak dünyada daha etkili oluruz. Büyük devletlere etki edebiliriz. Herkes yaşadığı ülkedeki devletine etki eder, yardım ister. Onun için Dünya Tatar Kongresi'nin kurulması yönünde hep konuşmalar yapardı. Yani dünyadaki Kırım Tatarları birleştiren bir kurum gibi. Evet, Peki bugün bu amaçlara ulaşıldı mı sizce? yok ulaşılmadı. Ya da şu anda belki sembolik bir hale mi dönüştü? Sembolik hale dönüştü. Yani yapmış oldukları için yaptılar yani. Tamam, ben çalışmıyor yani Dünya Tatar kurultayı kongresi çalışmıyor. Sizce 10 yıl önce seçilen yönetimin hala değişmemesini nasıl değerlendirirsiniz? Valla zaten bu kongre e, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmaya başladıktan sonra o zamana kadar süren yönetim kurulu toplantıları da askıya alındı. Mesela en azından bu kongrenin yönetim kurulu toplantıları Türkiye'de, Romanya'da, Bulgaristan'da, Türkiye'nin başka şehirlerinde bu yönetim kurulları devam ederdi. En azından bu kurumun canlı olduğu, hareket ediyor, çalışıyor manası çıkardı. Ama ne zaman Ruslar Ukrayna topraklarına saldırdıktan sonra o zamandan belli yönetim kurulu toplanmıyor. Bir de yönetim kurulu toplantısına gidiyorsunuz. Ağalarımız bize şey anlatıyor. İşte Hollanda'ya gittik, Amerika'ya gittik, Almanya'ya gittik, Fransa'ya gittik. Ya ne yapıyorsun gidip orada problemlerimizi anlattık. Ne anlattın? Kırım Tatarların problemleri, işte Ukrayna devletinin Rusya tarafından işgali, Kırım'ın işgali. Biz hep dinliyoruz. Reis, kongrenin reisi konuşuyor. Bir gün dayanamadım artık. Bir toplantıda söyledim. Müsaade eder misiniz? Ben de bir şey söyleyeyim dedim. Söyle dediler. Bu kayıtlar Kırım Haber Ajansı'nda var. Dedim ki ben şuna inanıyorum dedim. Bizden olmayanın bize faydası olmaz. Tamam. Bence oralara gitmeyin. Yani yavura gitmeyin diye söyledim. Bizden olmayanın bize faydası olmaz. Bizim İsmail Gaspıralımız var ya. İsmail Gaspıralımız zor zamanlarda Rus işgali altında bile çıkardığı Tercüman gazetesiyle bütün Türkistan coğrafyasındaki Türk topluluklara bu gazeteyi gönderiyor
Ve insanlar bu gazeteyi okuyor, anlıyor ve cevap veriyor. Mektuplar var, arşivlerde duruyor da hala. Ve orada İsmail Gasparalı'nın öngördüğü Cedid okulları açılıyor, Cedidçilik başlıyor. Niye biz o Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra oradaki Türk Cumhuriyetlerine gidip bizden olanlara gidip derdimizi niye anlatmıyoruz? Bunu söyledim. Dünya Tatar Kongresi'nde bile bir tane mi iki tane mi ne delege vardı o bölgelerden. Orada daha hala sürgünde yaşayan Kırım Tatarları var bu devletlerde. Bunlarla niye temas kurmuyoruz diye bunu söyledim. Sizce kongrenin yapısı değişmeli mi? Nasıl olmalı değişmeliyse? Mesela temsil dengesi, Kırım, Türkiye, diğer memleketler nasıl kurulmalı? Bence Dünya Tatar Kongresi'nin delege sistemi baştan sona gözden geçirilmesi lazım. Hangi ülkenin topraklarında yaşıyorsa Kırım teşkilatları, dernekleri diyeyim, o ülkenin kanunlarına göre kurulmuş dernekse ve oraya bu kurultaya delege vermeli. Türkiye'de. Yani kaç tane dernek varsa her biri birer delege mi vermeli? Birer tane, ikişer tane ama devlet tarafından kabul edilmiş dernekler. Yani o ülkenin kanunlarına göre kurulmuş dernekler, vakıflar. Mesela aynısı Bulgaristan, Romanya için bu geçerli. Yani burada bazı şeyler iltimas edilmemesi lazım kimseye. Mesela 2015 senesinde yaşadığım bir olay anlatayım. Bizi Romanya'ya heyet gibi gönderdi Rıfat Bey. Rıza Şevki, İsmet Yüksel, ben Romanya'ya gittik. Ne yapacağız dedik. İşte kurultay. Dediler ki Romanya kanunlarına göre kurulmuş dernekse Ankara'da yapılacak olan kurultaya delege verebilir dediler. Öyle mi? Öyle. Biz de gittik. O bölgedeki bütün derneklerle görüştük ve Rıfat Bey'in bize söylediği şeyi söyledik orada. Ama Ankara'ya geldikleri zaman iş öyle olmadı. Tamam mı? Oradaki Romanya'daki genel merkez adı altında Romanya devletinden yardım alan bir dernek var orada. Hiçbir şey yapmıyor Kırım'dan ilgili. Çok farklı Ankara'daki görüşmelerde Romanya Büyükelçisi'nin bile buraya girip ağalarımızdan görüştüğünü haberini aldık. Bu bize hoş gelmedi. Madem görevli gittik, deney yapılması lazımdı. Ve orada o genel merkeze bağlı olmayan Kırım dernekleri delege olarak alınmadı. Bir kişi mi, iki kişi mi ne alındı? Sebebini nasıl açıkladılar? Sebep mebek açıklanmadı. Böyle biz bunu dediler, böyle yaptık, böyle oldu. Tamam mı? Ben de orada farklı hoşuma gitmeyen şeyler oldu aslında. Anlatmak ister misiniz? Yok, anlatmak istemiyorum. Yani bu bizim eksiğimiz olur. Yani ve hatta şeyden de bu kurultay toplantısından da ayrılmak istedim. Mustafa ağamız gitme falan deyince kaldım. Çünkü Türkiye'deki delege seçimleri de çok farklı oldu o zaman. Buradaki arkadaşlarımız da. Önceden belirlenmiş isimler filan, böyle demokratik olmayan bir şekilde yapıydı bu böyle. Celal Yani Bey, iş başından şeydi. Başından doğru gitmedi yani. bu kadar konulara hakim biri olarak neden mesela siz kongre başkanlığına adaylığınızı koymuyorsunuz? Bunu yasaklayan bir kural mı var yoksa birileri mi var? Vallahi öyle hiçbir şey düşünmedim. Benim hayatım hep askerlikten geçtiği için ben askerdim. Ahmet İhsan Kırımlı'nın askeriydim ben. Gidelim oğlum derdi. İşimi gücümü bırakır giderdim. Tamam mı? Mesela yapalım derdi arkadaşlar, yapardık yani. Onun için ben liderden ziyade, yani böyle bir yere reis olmaktan ziyade oranın askeri olmak benim daha çok işime gelir. Tamam, şimdi ben bu dernek başkanlığını yapıyorum. Her genel kurulda soruyorum, aday var mı diyorum. O varım derse hemen bırakmayı düşünüyorum. Ben askerim, yani dernek başkanlığını bırakırsam yani ben bu işten uzaklaştırım manası çıkmasın sakın. Bugün bizde hala İstanbul Kırım Derneği'nde 150'ye yakın öğrencimiz var. Burs veriyoruz. Bakın o Hanife Kurseyitova'nın
Eskişehir'de ve Bursa'da olan o Kırım ailesinin elemanları var. Onların hepsinin tamamına burs veriyoruz. Ramazan'da, dini günlerde para fazla toplanırsa bayram parası şeklinde, kırtasiye yardımı şeklinde yardım ediyoruz yani. Tamam mı? Bunu yapmak lazım. Yani yoksa çok konuşan adam var her yerde. Bakın elektronik ortamda herkes konuşuyor. Ama bir üzüntüm var. Mesela Kırım Haber Ajansı diye bir teşkilat var. Merkezi Kiev'de. Ben bunlardan hiç memnun değilim. Neden? Tamam mı? Çünkü Kırım Haber Ajansı el değiştirdi. Tamam mı? El değiştirdi. El değiştirdikten sonra farklı sistem şeklinde yürümeye başlıyor. Mesela bizim bütün cuma konferanslarımızı biz ona hazır afiş haberini gönderirdik, haber yaparlardı. Bir haberimizi yapmadılar. Niye yapmadın? İşte filan filan olmuş da onun için yapmadık. Böyle belli bir grup ve belli bir cemaatin eline geçti Kırım Haber Ajansı. Bu da beni rahatsız ediyor. Belki şahsen size karşı bir Yok, tutumları hayır. vardır. Var mı böyle bir durum? Bu olabilir. Ben doğrucu başıyım. Ben doğru ne bilirsem onu söylerim ben. Ben hayatımda çok dayak yedim. Bildiğimi söylerim ben. Tamam mı? Kırım Haber Ajansı bugün yönetenler doğru yönetmiyorlar. Tamam mı? Mustafa Ağamıza yağcılık yapıyorlar. Onun etrafında sanki onu koruyormuş gibi hareket ederek ona zarar veriyorlar. Yani milli liderimize zarar veriyorlar. Bugün o boyutta. Türkiye'de kimse aptal değil. Mustafa Bey Cemiloğlu bu durumdan haberdar mı? Valla zaman zaman ben dilimin döndüğü kadar söylemeye çalışıyorum. Tamam mı? Bence o Kırım Haber Ajansı çok demokratik şekilde bir kontrole geçsin yani. Doğru değil. Doğru çalışmıyor yani. Türkiye'deki birliği de bozuyor. Anladım. Yani ben bunun için yakında Türkiye'nin Ukrayna'nın Büyükelçisi Neriman Celal'i ziyaretimde kendisine söyleyeceğim. Tamam mı? Çünkü 40 sene oldu benim vakıf ve dernek muhasipliğim, 93'te başkan. Aralıksız bir şekilde ben insanları tanıyorum. O Kırım Haber Ajansı'nın nasıl kurulduğunu da biliyorum. ATR Televizyonu'nun başlangıç kuruluşunu biliyorum. Orada bir meydan radyosu vardı, başlangıç kuruluşunu biliyorum. Bunların hepsinde Ahmet İhsan Kırımlı'nın emeği vardır. Tamam mı? Bunların hepsini biliyorum. Yani bu işlerin, yani oraya giden maddi şeylerin ben taşıdım. Benim sırtımda gitti. Tamam mı? Onları bildiğim için rahat konuşuyorum. Allah da şahitimdir. Hiçbir şey kimseye iftira atmıyorum. Ama Kırım Haber Ajansı kendisini mutlaka toplamak zorunda. O Kiev'deki yönetim aklını başına alsın ve Türkiye'deki Kırım Haber Ajansı'nın başında duran hanıma da ona göre ne tembih edecekse etsin. Tamam, bunu yapmıyorlar nedense. Bahsettiğiniz kuruluşun nasıl çalışmasını isterdiniz? Nasıl Demokratik bir şekilde çalışmasını. Herkese eşit mesafede. Yani taraf tutarak habercilik olmaz. Evet, haberi belki baş sayfada yapmazsın ama arka sayfada koyarsın yine. Habercilik ben öyle biliyorum yani. Ha, çok beğenir ön sayfaya koyarsın. Beğenmedim köşeye bir yere koyar. Ama hiç yapmamak sanki cezalandırmış gibi. Tamam, böyle bir şey yok. Biz diasporada birliğe ihtiyacımız var. Bakın Kırım'ın işgalinden sonra Türkiye'deki Kırım derneklerinde faaliyetler yavaşladı. Faaliyetler düştü. Tamam mı? Sebebi nedir bunun? İşte Kırım'dan doğru bilgiler almıyor. Her kafadan farklı sesler çıkıyor. Mesela Kırım'dan her sene öğrenciler gelirdi. Şimdi bu öğrenciler gelmiyor. Öğrenciler gelse de işte şeye geliyor. İmam Hatip liselerine geliyor. Mesela Kırım'da bundan sonra öğrenciler Rus diploması var. Ukrayna diploması olmadığı için Türkiye'de kabul edilmeyen bir diploma. İşte bunları halletmek lazım. Nasıl halledeceklerse tabii. Kongre konumuza geri dönecek olursak, sizce aynı kişinin uzun yıllar devamında farklı kurumların başkanı olması bu kurumların işlevselliğini etkiler mi? Etkiler tabii yani. Şöyle ben kendimden pay biçeyim. Ben 93 senesinden beri başkanım. Ama ben bu dernekten bir gelirim yok. Sivil toplum kuruluşlarında farklı. Biz devletten yardım da görmüyoruz. Bütün faaliyetlerimizi kendi üyelerimizden temin ediyoruz. Ve bu arkadaşlar belli bir güvenilir bir grup arkadaşımız var. Bu çerçevede devam ediyor. Ama uzun zaman bir
şeyde kalırsanız, oradan da aylık alıyorsanız, bir menfaat sağlıyorsanız, evet yani o doğru olmaz yani. Sizce bir başkan ne zaman kendi istifa etmeli? Yani başarısızlıkı nasıl nitelendirebiliriz? Milli davamızdan bahsediyoruz şu anda. Valla Türkiye'dekileri mi düşünüyorsun, Ukrayna'dakileri mi? Hangisi için cevap vereyim yani? Ya sonuç itibariyle şu anda milli hareketiyle Milli Hareket. Valla Dünya Tatar Kongresi'nin reisi, Milli Meclisimizin reisi bu konuda çok yavaş hareket ediyor. Etrafında da gençler yok. Gençler derken işte o Mustafa Aga'nın etrafında olan gençleri kastetmiyorum. Yani daha demokrat, farklı çevrelerden Kiev'de yaşayan bir sürü gençler var. Türkiye'de okuyan çocuklar var orada. Onlardan birkaç kişi yanına alabilir. Çünkü Türkiye'de bu çocuklar bir 5-6 senesini geçirdi. Farklı mantaliteleri var. Sovyet mantalitesinden uzaklaştılar. Burada 5 vakit ezan duydular. 5 vakit ezan duydular ama bir cemaate bağlı değiller yani. Şimdi orada farklı cemaatlerin tesiri devam ediyor hala. Kiev'de olup da Türkiye'de okuyan bir sürü çocuk var, gençler var. Ben onları biliyorum. Onları göreve çağırsınlar. Onlar Ukrayna'nın yani yavur çocukları değil, Müslüman Türk çocukları. Ve 5-6 sene Türkiye'de eğitim aldılar. Bunları davet etsinler. Onlara görev versinler. Celal ve gençler demişken olgun ve yetişkin neslin gençlerden çekindiği eleştirisine katılır mısınız? Katılırım tabii, yani o koltuğunu kaybetmek istemeyen adamlar yapar onu. Neden yetişkinler kendi bakış açılarının doğru olduğunu sanıyorlar? Sadece kendi bakış açılarının doğru olduğunu düşünüyorlar. Şimdi bu Türkiye'de köylerde bir şey vardır. Kızlar köyden evlenir giderler. Oğlan çocukları babasının dedesinin tarlalarında eker biçerler böyle. Ondan sonra o kızların çocukları veya o kızlar zor duruma düşünce gelir köyüne. Aga der, şu tarladan benim de hissemi versen de işte ben çocuğumu okutacağım, ev alacağım filan der. Oğlan çocukları buna karşı çıkar. Neden biliyor musun? Çok uzun zaman o toprağı ektiği, biçtiği için benimsiyor artık böyle. Kendi malı gibi görüyor. Böyle bir şey yok. Paylaşacaksın yani. Yanında yardımcı alacaksın. Biz niye gençlere İstanbul'da burs veriyoruz? Gelsinler, katkı yapsınlar. Değil mi? Bize destek versinler diye. Gerçi biz burada para kazanmıyoruz. Bize destekleyen gruplar var, aileler var. Tam bu gençler bağlamında 2022'de bir olay olmuştu. İstanbul'da bir takım genç gelmişti, Kırım Tatarı olan gençler ve bir koordinasyon merkezi diye bir kurum kurdular. Bu konuda bazı sorunlar yaşandı. Bu konuyu sizden dinlemek isteriz. Evet, 2022'de İstanbul'da Koordinasyon Merkezi diye bir kurum kurdular. Rıfat Bey, Mustafa Cemiloğlu gelip İstanbul'da bir toplantı yaptılar bu konuda. Ondan sonra bir otelde yer de aldılar. Ukrayna İstanbul Konsolosu da gitti. Bütün dernekleri davet ettiler İstanbul'da. Biz gitmedik. Niye gitmedik? Başka dernekler de gitmedi. Onlar kendi başlarına bu toplantıyı yaptılar. Tanıtım yaptılar kendilerine göre. Ama gelip de bize danışsalardı veyahut da sorsalardı biz böyle bir şey düşünüyoruz, siz ne dersiniz deseydi, biz zaten Milli Meclisimizin, milli liderimizin söylediği hiçbir şeye itiraz etmedik. Karşı hareket etmedik. Yardımcı olurduk, yani yardımcı olduk. Şimdiye kadar 40 sene hep böyle yaptık çünkü. Biz onlara sormadan Kırım'da bir çakmak, kibrit bile çakmadık. Onlar ama İstanbul'a geldiler, bizlere danışmadan böyle bir teşkilat kurdular. Teşkilat kurdular. Arkasından fotoğraf paylaştılar. İstanbul Konsolosluğu'na bile gidip fotoğraf paylaştılar. Altına da yazdılar. İşte Kırım'dan gelip İstanbul'da olan Kırım Tatarlarına yardımcı olacaklar filan şeklinde böyle bir şey. Böyle evet, güzel şekilde. Nerede yapacaksın? Bir merkezi yok. Ofis tutacak işte filan. Ama bize gelseydi, bize danışsalardı, bize söyleselerdi. Bizim 6 katlı bir binamız var. Ofisimizin birisini onlara tahsis ederdik. Burada yapın kardeşim derdik. Bizim de yapacağımız bir şey varsa yardımcı olurduk. Tamam mı? Orası Kırım Derneği'nin binası. Benim babamın malı değil.
Ne olurdu bu? Hem Ruslar hem Ukraynalılar görürdü. Bak Tatarlar birlikte hareket ediyor derlerdi. Bu sefer ne oldu? Bak Kırım'dan geldiler. İstanbul Teşkilatı'nı da sormadan İstanbul'da böyle bir teşkilat kurdular dediler. Ben bunu biliyorum çünkü böyle dendiğini. Tamam, ne oldu? Şimdi var mı bu koordinasyon merkezi? Yok ortada. Neye, kime faydası oldu bu işin? Amatörce, gönüllü çalışan insanların gönlünü kırdılar. Sizce sizden çekindiler de mi gelmediler yoksa birileri mi gitmeyin dediler sizin yanınıza? Vallahi bilmiyorum, benden niye çekinecekler? Herkes bana geliyor. İşi olan kimseyi de kapıdan çevirmiyoruz. Bizim bir düsturumuz vardır. Kapıdan giren bizimdir. O her şeyinden sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Kim dernek kapısından içeri giriyorsa karnı aç mı tok mu ne problemi var onu görürüz. O bizden beraberdir. Ama sen kapıdan girmezsen, kapıdan içeri girmezsen, İstanbul bugün 10 milyon bugün. Nereden bilelim yani, elektronik ortam olmasa böyle bir toplantıdan da haberimiz olmayacaktı. Sizin bahsettiğinize göre bu koordinasyon merkezini de Mustafa Cemiloğlu'yla Rıfat Çobarov da onaylamışlardı. Evet, Ve katılım yaptılar, açılış yaptılar. buradan bir çelişki çıkmıyor mu Celal Bey? Siz ağalarımız diye bahsettiğiniz kişilerin onayladığı bir kurumu siz şu anda eleştiriyor oluyorsunuz. Nasıl? Yok, ben eleştirmiyorum, üzüntülerimi bildiriyorum. Çok üzüldüm yani, üzüntümü bildiriyorum yani. Eleştirmek başka bir şey, üzüntüyü bildirmek başka bir şey. Ben üzüldüğümü bildiriyorum. Anladım. Ama biz olsaydık orada, bu koordinasyon merkezi bugün de hala hayatta olurdu. Çalışırdı yani. Şimdi koordinasyon merkezi kurdular. Koordinasyon merkezi birisini alıp gidiyor Ukrayna konsolosluğuna. Ukrayna konsolosluğundaki memur diyor ki sen diyor İstanbul Kırım Derneği'nden diyor Kırım Tatarı olduğuna dair bize bir yazı getir diyor. Koordinasyon merkezi yazsın, bizden niye istiyorsun? Değil mi? Oturuyoruz biz de. Adamın Kırım Tatarıdır bu diye bir yazı yazıyoruz. İşte pasaport fotokopisini koyuyoruz. Aslı gibidir diye tasdik ediyoruz. Demek ki bize ihtiyaç var. Ve bunların hiçbirisinde de kimseden bir bedel tahsil etmiyoruz. Bugün Ukrayna konsolosluğuna gidip bir sayfa bir yazı alırsanız 50-60 dolar civarında bir paraya mal oluyor. Bizim kimseden böyle bir para talebimiz olmadı. Herkese yardımcı olur. Akmeşit Süleyman var burada, işte bazı şeylerini alması için. Konsolos demiş git İstanbul Konsolosluğundan, derneğinden bir yazı getir. Yazdık, verdik. Arşivimizde var bunların hepsi. Tamam mı? Yani biz kimseye şey yapmıyoruz ki. Engel değiliz yani bazı şeyler için. Niye öyle düşündüler? Ben de hala bilmiyorum ama bunu şuna yorayım. O Mustafa Agamızın etrafında işte Kırım Haber Ajansı'nı idare eden tayfa var ya, o cemaat bağlantısı olan arkadaşların onda tesiri olduğuna inanıyorum. Tamam mı? Artık ne söyleyeyim? Bu anlasın anlayan yani. Yani bu konular tabii belli bir süre yine tartışılmaya, konuşulmaya devam edecek. Evet. O yüzden Yo bak, Kırım Haber Ajansı kendini toplasın. Şimdi koordinasyon merkezi toparlandı, gitmiş, yok ortada. Kırım Haber Ajansı Türkiye'deki tutumuna ve davranışına devam ederse bundan sonra olacaklardan biz sorumlu olmayız. bu bir tehdit mi? Yok, ben tehdit değil, demokratik kurallar içinde. Yani kanun çerçevesinde elimden ne geliyorsa bunu yapmaya devam ederim. Uyarı mı? Uyarıyorum, evet. Anladım. Celal Bey, format gereği, kanalın formatı gereği programın sonunda her misafire Kırım Tatar halkının davasının hayatında olmuş 3 olumlu olay saymanızı rica edeceğim. Birinci olay, Kırım'da ilk kurultayın toplanması. Kurultay toplanırken bunun içinde yine akabinde Bahçesaray'da Han Camii'nde ezan okunup namaz kılınması benim için önemlidir. Üçüncü olay da İsmail Gasparalı'nın o matbaasının ve o kütüphanesi gibi olan evinin tekrar hayata geçmesi. Yani farklı şeyler de söylenebilir tabii. Bunlar böyle aklımda olmadığı için. Milli mekteplerin açılması, büyük onlarda milli mektebin açılması. O da çok, o ilk zamanlarda çok önemliydi.
Kadınlar işte. Yani söylediğim kadınlar bunlar. Tamam mı? Yoksa şey değil. Şimdi kurultayda oturuyorlar. Bir sürü göbekli adamlar. Kadınlar olsun. Kadın olmadan olmaz. Bak nasıl o 50. yıl sürgün mitinginde yolda yürüyen kafilenin önündeki kadınları hiç unutmuyorum. Yani bu bir şeydir. Önemli bir şey yani olması lazım. Beraber hareket etmesi lazım yani. Peki davamızı 90'lardan sonra olumsuz etkileyen 3 olay anlatır mısınız? Olumsuz etkileyen işte Kırım Parlamentosu'nda 14 vekilin Kırım Tatar Milli Meclisi'ni dinlememesi. Yani kabul etmelerine rağmen dinlememeleri. O çok farklı bir şeydi. Yani bu neredeyse milletimiz arasında kopma meselesi. Olağanüstü kurultay toplandı. Mustafa Cemiloğlu istifa etti. Oydu. Bir de bana göre İmdat Bank'ın batmasıydı. Yani olumsuz. Yani onun dışında yaşlılar, kadınların rahmetli oluşları var. Mesela Vecihe Kaşka, Zanfire Hasan'ın ölmesi. Onlar için ben çok farklıydı. Yani benim için farklıydı onlar hakikaten. Çok şey oldu. Yani çok olumsuz şeyler var tabii ama yani bu benim hayatıma etki edenlerdi. Mesela o parlamentodaki olaylarda çok farklı şeyler. Çok fazla ben demokrat olmaya şeyim yani evet demokrasiyi seviyorum ama yapanı da yapanın yanında kar kalmaması lazım. Onu da şey yapmak lazım. Celal Bey, katılımınız için çok teşekkür ederim. Bu kadar açık konuşmak gerçekten çok kıymetliydi. Çünkü günümüzde bu konular yeterince açık konuşulmuyor bence. Ve yavaş yavaş insanlar artık bilmesi gereken bazı konuları ortaya çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Vallahi ben rahmetli Zemine Kartanam'ın anlattıklarını hiç unutmadım. Babamın şarkılarını. Neyse teşekkür ederim. İnşallah faydası olur. Yani söyledim iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama kalbimde ne varsa onu söyledim. Kimseye de zarar vermek istemem ama kendilerini toparlarlarsa sevinirim. Kırım'dan başka vatanımız yok bizim. Evet ben ak topraklarda büyüdüm ama yaşlılığımı geçirmeyi planladığım topraktı. Ama ne olacak bilmiyorum. Ona çok üzgünüm. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama elim, ayağım, gücüm, kuvvetim olduğu müddetçe halkıma ve milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Bu kadar olumsuz şeyler bile olsa yani ben bu davadan vazgeçmem. İnşallah niyetleriniz yerine gelir. Umarım en kısa zamanda tekrar nöbetteki programımıza katılırsınız. Yine misafir olarak sizi davet ederiz ve konularımız çünkü bitmek bilmiyor ve devam ederiz bu konular üzerinde İnşallah. konuşmaya. O yüzden tekrardan teşekkür ediyorum Celal Bey. Değerli izleyiciler, Divan Podcast kanalına abone olmayı unutmayın. Nöbetteki yayınımızda görüşkence sağlıkla kalınız.